300'den fazla çocuğu öldürdüğünü söyleyen bir adam düşün. Ve yakalandığında sadece 16 yıl hapis yatıyor. Evet, yanlış duymadın. Ne müebbet ne idam, sadece 16 yıl. Daha da kötüsüne biliyor musun? Bu adam hapisten iyi halle erken çıktı ve sonra ortadan kayboldu. Bugün hala nerede olduğu bilinmiyor. Bu hikaye tarihin en korkunç seri katillerinden biri olarak anılan Pedro Alonso Lopez'in hikayesi. Ve inan bana, birazdan duyacakların az önce söylediklerimden çok daha rahatsız edici. Ben Lady Crowell. Bu kanalda gerçek suç hikayelerini anlatıyorum. Eğer bu tarz içerikler ilgini çekiyorsa beğenip abone olmayı, fikirlerini de yorumlar kısmında paylaşmayı unutma. Pedro Alonso Lopez'in karanlık hikayesi aslında daha doğmadan önce şekillenmeye başlamıştı. 1940'ların sonlarında Kolombiya son derece kaotik ve tehlikeli bir dönemden geçiyordu. Ülke yıllarca sürecek olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği La Violencia adı verilen iç çatışmanın ortasındaydı. Sokaklar güvensizdi, insanlar en ufak bir şüphede bile hedef haline gelebiliyordu. Pedro'nun babası da bu şiddet ortamının kurbanlarından biri oldu. Daha o doğmadan bir saldırı sırasında hayatını kaybetti. Bu Pedro'nun hayatındaki ilk kırılma noktasıydı ama son olmayacaktı. Annesi bir anda tek başına kalmıştı. Birden fazla çocuğa bakmak zorundaydı ve içinde bulundukları şartlarda hayatta kalmak, sevgi göstermekten çok daha öncelikli bir mesele haline gelmişti. Bu yüzden Pedro'nun büyüdüğü ortam kalabalık olmasına rağmen duygusal olarak oldukça boştu. Ancak asıl kırılma Pedro henüz 8 yaşındayken yaşandı. Kaynaklara göre annesi onu kardeşlerinden birine karşı fiziksel olarak uygunsuz bir davranışta bulunurken yakaladı. Bunun üzerine onu evden kovdu. O yaşta bir çocuk için bu sadece bir ceza değil, doğrudan hayatta kalma mücadelesinin başlangıcıydı. Pedro o günden sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Ne bir evi vardı ne de onu koruyacak birisi. Günler geçtikçe daha da yalnızlaştı ve içinde bulunduğu dünya giderek daha sert ve acımasız bir hal aldı. Sokakta geçen ilk günler bir çocuk için tahmin edilebileceğinden çok daha ağırdı. Pedro henüz neyle karşı karşıya olduğunu bile anlayamadan kendini tamamen kontrolsüz bir dünyanın içinde buldu. Açlık, korku ve belirsizlik onun için günlük hayatın bir parçası haline gelmişti. Ama sokaklar sadece zor değildi, aynı zamanda son derece tehlikeliydi. Kendi anlatımına göre bu dönemde defalarca istismara uğradı. Onu koruyacak veya yol gösterecek kimse yoktu ve yaşadıkları zamanla onun dünyaya bakışını tamamen değiştirdi. Güven duygusu yerini öfkeye bırakırken kontrol hissi neredeyse tamamen yok oldu. Bir süre sonra küçük suçlarla hayatta kalmaya başladı. Hırsızlık yaptı, sokaklarda dolaştı ve giderek daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bu süreç onun ilk kez yasalarla karşı karşıya gelmesine neden oldu. Genç yaşlarında araba çaldığı için yakalandı ve hapse gönderildi. Sokakların curcunasından sıyrılan Pedro, hapishaneye girdikten sadece birkaç gün sonra diğer mahkumların hedefi haline geldi. Yine kendi anlatımına göre burada da cinsel saldırıya uğradı. Ancak bu kez kaçmak ya da saklanmak yerine farklı bir yol seçti. Kendi silahını yaptı ve sonraki haftalar içinde kendisine saldırdığını söylediği 3 mahkumu öldürdü. Yetkililer bu olayı kendini savunma olarak değerlendirdi. Ama bu durum Pedro'nun içinde başka bir şey ayaklandırmıştı. Artık o sadece hayatta kalmaya çalışan bir çocuk değildi. Şiddeti öğrenmişti ve daha da önemlisi bu hoşuna gitmişti. Hapishaneden çıktığında Pedro artık bambaşka biriydi. Güney Amerika boyunca dolaşmaya başladı. Ülke değiştiriyor, şehir değiştiriyor, iz bırakmadan hareket ediyordu. Ve tam bu dönemde cinayetler başladı. Pedro'nun hedefleri rastgele değildi. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarını seçiyordu. Genellikle fakir ailelerden gelen, kaybolduklarında hemen fark edilmeyecek çocuklar. Onlara yaklaşma şekli ise dikkat çekmeyecek kadar basitti. Güven kazanıyor, ardından onları yalnız yakalayabileceği yerlere götürüyordu ve sonra onları öldürüyordu. Pedro'nun kendi ifadelerine göre bu eylemlerinde kontrol hissi onu zinde tutuyordu. Bu nedenle her şeyi kendi isteğine göre yönetebiliyor olması esastı. Böylece cinayetleri hızlıca işlemek yerine uzatarak, karşı tarafa hissettirerek yapıyordu. Zaman geçtikçe kaybolan çocukların sayısı artmaya başladı. Yetkililer bu durumu araştırma altına alsalar da kayıp vakalarının tek bir bölgede toplanmayıp farklı ülkelerde gerçekleşmesi uzun süre birbirleriyle bağlantılı olarak görülmedi. Bu
Bu nedenle kayıplar bir cinayet olarak değil, insan kaçakçılığı olarak değerlendirildi. Bazılarındaysa ciddiye bile alınmadı. Bu durum Pedro'nun yıllar boyunca durdurulamamasının en büyük sebeplerinden biri haline geldi. Yıllar boyunca iz bırakmadan hareket eden Pedro'nun şansı sonunda bir yerde tökezledi. Peru'da, bir köyde küçük bir kızı kaçırmaya çalışırken fark edildi. Bu kez karşısında polis değil, doğrudan halk vardı. Yerel halk bu girişimi fark ettiğinde olay kısa sürede kontrolden çıktı. Köylüler onu yakaladı, kaçmasına izin vermedi. Öfke büyüdü, kalabalık arttı ve Pedro orada, o köyde cezalandırılmak üzereydi. Bazı anlatımlara göre halk onu öldürmeye karar vermişti. Onu kafasına kadar toprağa gömecek, kafasına bal dökerek böceklerin ona üşüşmesi sağlanacaktı. Ama tam o sırada bölgede geçen bir yabancı devreye girdi. Bir misyoner olduğunu söyleyen bu kişi kalabalığı ikna ederek Pedro'nun öldürülmesini engelledi ve onun polise teslim edilmesini sağladı. Pedro polise teslim edildi ama yargılanmadı. Hapishaneye gönderilmedi, sadece sınır dışı edildi. Hiçbir ciddi suçlama olmadan Ekvador'a gönderildi ve serbestti. Yani yakalanmıştı ama yine de durdurulamamıştı. Ve en kötüsü şu ki Ekvador'a geçtikten sonra kaybolan çocukların sayısı daha da artmaya başladı. Pedro'nun işlediği suçlar artık göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaştı. Farklı bölgelerden gelen kayıp çocuk ihbarları giderek artıyordu. Aileler endişeliydi ama yetkililer hala bu olayı organize bir suçtan çok dağınık vakalar olarak görüyordu. Ta ki 1980 yılında her şey değişene kadar. Pedro bir kez daha bir çocuğa yaklaşmaya çalıştı. Ancak bu kez işler planladığı gibi gitmedi. Küçük kız durumu fark etti ve annesine anlattı. Ve o anne daha önce onu yakalatan kişilerden biriydi. Carolina Roman. Pedro'yu gördüğü anda tanıdı. Hiç tereddüt etmedi. Bağırarak etraftaki insanları çağırdı. Üzerine atladı ve kaçmasına izin vermedi. Kısa sürede kalabalık toplandı ve Pedro bu kez kaçamayacak şekilde etkisiz hale getirildi. Polis geldiğinde onu teslim aldılar. Bu sefer gerçekten bitmiş gibi görünüyordu. Başlangıçta Pedro konuşmayı reddetti. Günlerce, haftalarca sessiz kaldı. Ancak hücresine yerleştirilen gizli bir polis memuruyla kurduğu diyalog her şeyi değiştirdi. Sonunda konuşmaya başlamıştı. Pedro sadece Ekvador'da 100'den fazla çocuğu öldürdüğünü iddia etti. Bunun dışında Kolombiya ve Peru'da işlediği cinayetlerle birlikte toplam sayının 300'ü geçtiğini söyledi. Başta kimse ona inanmadı. Tabii onları mezarlara götürene kadar. Pedro polisleri ormanlık bir alana götürdü ve tek tek yerleri göstermeye başladı. Kazılar yapıldıkça anlatılanların en azından bir kısmının gerçek olduğu ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre onlarca çocuğun cansız bedeni bulundu. Pedro'nun anlattıkları artık inkar edilemiyordu ve sonunda dava açıldı. Ama asıl şok karar açıklandığında geldi. Mahkeme Pedro'yu onlarca cinayetten suçlu buldu ve cezasını açıkladı. Sadece 16 yıl. Çünkü o dönemde Ekvador yasalarına göre bir insanın alabileceği maksimum ceza buydu. Ne kadar çok suç işlemiş olursa olsun ceza değişmiyordu. Bu karar kurbanların aileleri için ikinci bir yıkım oldu. Birçoğu adaletin yerini bulmadığını düşünüyordu. Hatta bazıları Pedro'nun hapisten çıkacağı günü bekleyip onu kendi elleriyle cezalandırmak istediğini açıkça dile getirmişti. Ama sistem kararını vermişti ve bu karar değişmeyecekti. Mahkeme kararı açıklandıktan sonra öfke sadece salonla sınırlı kalmadı. Kurbanların aileleri ve halk verilen cezayı kabul etmiyordu. Birçok kişi için bu adalet değil, açık bir başarısızlıktı. Pedro'nun bir gün serbest kalacak olması fikri bile dışarıda büyük bir gerilim yaratmıştı. Ve bu gerilim hapishanenin içine kadar ulaştı. Pedro Alonso Lopez diğer mahkumlar tarafından da hedef alınmaya başladı. Onun kim olduğunu bilenler aynı çatı altında bulunmayı kabul etmiyordu. Zamanla bu durum fiziksel saldırılara dönüştü. Bunun üzerine yetkililer beklenmedik bir karar aldı. Pedro'yu koruma altına aldılar. Evet, yanlış duymadın. Onlarca çocuğu öldürmekle suçlanan bir adam bu kez diğer insanlardan korunuyordu. Daha fazla saldırıya
saldırıya uğramaması için izole edildi. Güvenlik önlemleri arttırıldı ve adeta özel bir şekilde gözetim altında tutulmaya başlandı. Dışarıda insanlar onun ölmesini isterken içeride sistem hayatta kalmasını sağlıyordu. Böylece yıllar geçti ve bir gün Pedro iyi hal gerekçesiyle erken tahliye edildi. Yani verilen 16 yıl bile dolmadan serbest bırakıldı. Ve bu adam 300'e aşkın cinayeti işlediğini itiraf etmesine rağmen bu karar gerçekleştirildi. 1990'ların sonuna gelindiğinde Pedro Alonso Lopez artık özgür bir adamdı. Resmi olarak cezasını tamamlamıştı. Hatta bazı kaynaklara göre iyi hal indirimiyle tahliye süreci daha da erkene çekilmişti. Yıllarca süren davalar, tartışmalar ve tepkiler sonunda hiçbir şeyi değiştirmemişti. Ama asıl soru şuydu: şimdi ne olacaktı? Yetkililer dışarıdaki öfkenin farkındaydı. Bu yüzden Pedro'nun serbest bırakılması sessizce, dikkat çekmeden gerçekleştirildi. Hatta bazı iddialara göre olası bir linç girişimini önlemek için gizlice başka bir bölgeye götürüldü. 1998 yılında hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Bir çocuğun ölümüyle bağlantılı olabileceği düşünülüyordu. Gözaltına alındı fakat delil yetersizliği nedeniyle kısa süre içinde serbest bırakıldı ve sonra kayboldu. Resmi kayıtlara göre o günden sonra Pedro Alonso Lopez'in nerede olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Yüzlerce çocuğu öldürdüğünü söyleyen bir adam sadece birkaç yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı. Hemen ardından ortadan kayboldu. Bugün hala yaşıyor olabilir ve eylemlerine de devam ediyor olabilir.